Herkese merhabalar. Bugün tepside çiçek açmış gibi çıtır çıtır, dışı da güzelce kızarmış bir tepsi baklava ile karşınıza geldim. Baklava tarifimin tüm detaylarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir baklava yapmanın tüm püf noktaları tabii ki de Fadime'nin mutfağında. 4 su bardağı toz şekerin üzerine bir dilim limon suyunu sıkıp sonra da üzerine 4 su bardağı suyu ilave edip şerbeti ocağa kaynamaya bırakalım. Baklavamızın şerbetini öncesinden hazırlayalım. Şerbetimiz soğuk olacak, baklavamız ise sıcak olacak. Kaynamaya başladığı andan itibaren ocağın orta gözünde kısık ateşte 15 dakika boyunca şerbetimiz kaynadı. Artık soğumaya bırakabiliriz. 125 gram cevizi de rondodan geçirelim. Tanelerin iri kalmasına dikkat edelim. Bütün malzemelerimiz hazır oldu. Artık baklavanın hamuruna geçebiliriz. Yoğurma kabıma bir adet yumurta, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı suyu ilave edip üzerine de bir çay kaşığının ucunda tuz ilave edip karıştırıyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 150 milimlik. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı üzüm sirkesini de ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıp 5,5 su bardağı unun bir miktarını ilave edip üzerine de bir paket kabartma tozunu döküyorum ve çırpıcı yardımıyla bir süre çırpıp ardından kalan unu ilave ederek hamuru elimle yoğuruyorum. Arkadaşlar, bu baklavayı 40 bezeden elde etmiş olacağız. Hiç gözünüzü korkutmasın, oklava bile kullanmayacağız. Yani yufka açmayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir tepsi dolusu baklava elde etmiş olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sadece bütün detayları dikkatli bir şekilde videomdan seyretmek. Arkadaşlar, genelde baklava hamurunu bu yöntemle kesiyorum. Dilerseniz siz de uygulayabilirsiniz. Böylelikle de hani bezelerin bazıları büyük, bazıları küçük oluyor. Bir daha hamurları birbirlerine ekleme yapıyoruz ya. İşte bu işlemlerden kurtulmuş olursunuz eğer benim gibi keserseniz hamurları. 40 tane bezeyi hazırladım. Unlamış olduğum tepsiye 4 grup şeklinde 40 bezeyi alıyorum. Üzerine de bir poşet örtüyorum. İlk hangi bezeleri oluşturduysam o bezeleri açmakla başlıyorum. Açmak için mısır nişastası kullandım. Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. İlk bezeyi açtım. Üzerine mısır nişastası serpiştirip kenara alıyorum. Bir diğer bezeyi açmaya geçiyorum. İlk onlu bezelerimi açarak arasına mısır nişastası serpiştirip şöyle tepsiye alıyorum. Videomu da daha fazla uzun tutmamak için diğerlerinin açılış şeklini göstermeyeceğim. Diğer bezeleri de aynı şekilde aynı işlemle açalım. Sonra yaklaşık yarım saat kadar en az dinlendirin. Benim vaktim kısıtlı olduğu için hemen açmaya başladım. Eğer yarım saat dinlendirirseniz açma işlemi daha kolay olacaktır. Açarken de bir süre açın, sonra ters düz yaparsanız alttaki yufkalar da küçük kalmamış olur. Bütün açtığınız yufkalar eşit düzeyde kalmış olur. O yüzden merdane ile bir süre açın, sonra bir diğer yüzüne çevirin, açmaya devam edin. Ta ki tepsinizin boyutuna gelinceye kadar açma işlemini devam ettirin. Bakınız, üst üste açmamıza rağmen bezeleri, yufkalar tek tek ayrılıyor gibi. İşte güzel bir hamur yaparsanız ne çok yumuşak ne de çok sert. Siz de bu sonuca ulaşabilirsiniz. Önceden yağlamış olduğum fırın tepsime onlu yufkayı alıyorum. Eritmiş olduğum tereyağından bolca üzerine dökerek yağlıyorum.
Bir diğer onlu yufkamı da açmaya başlıyorum. Tepsinin boyutuna gelinceye kadar açma işlemini devam ettiriyorum. Evet, bu boyutta açma yeterli olacaktır tepsimizin ölçüsüne göre. Tepsiye alıyorum. Şu an tepsimin içerisinde 20 yufka olmuş oldu. Yani baklavanın orta katı ceviz içini serpiştirebiliriz. 125 gram ceviz içini de serpiştiriyorum. Kalan diğer 20 yufkayı da aynı şekilde açarak baklavamızın hamurunun açma işlemini tamamlıyoruz. Son onlu yufkamızı da açtık. Tepsiye alıyoruz. Artık baklavamızın dilimlerini kesme aşamasına geldik. Arkadaşlar, bu kadar emek verdik. Baklavayı açtıysak şekli de güzel olsun, değil mi? O zaman izleyin diyorum. Bu teknikle dilimleme aşamasını birçoğunuz biliyorsunuzdur eminim, ama mutfağa yeni giren gençlerimiz falan da var. O yüzden de baklavanın dilimlenme aşamasında videomu hiç kesmedim. Bütün detayını gösterdim. Belki de bir gün birilerine lazım olur diye. Şu anda fırınım 200 derecede ön ısınma yapmakta. Arkadaşlar, tepsiler, alüminyum tepsiler bile birbirinden farklılık göstermekte. Bazı tepsilerin taban kısımları kalınken bazı alüminyum tepsilerin taban kısımları ince oluyor. Ona göre de siz fırına tepsiyi gönderirken ona göre ayarlama yapacaksınız. Misal benim tepsimin taban kısmı kalın olduğu için fırının en alt rafına yerleştireceğim. Baklavayı pişirirken lütfen gözünüz baklavanızın üzerinde olsun. Çünkü bu kadar emek verdiniz. Baklavayı güzel bir şekilde dilimledik. Artık yağını üzerine yayabiliriz. Bunun için de bir su bardağı sıvı yağını bir yemek kaşığı yardımıyla baklava hamurunun her tarafına denk gelecek şekilde yayalım. Her tarafına yağ gelsin ki her tarafı eşit miktarda pişmiş olsun.
Baklavamız pişti. Fırından çıkardık. Baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk. Tarifimi faydalı bulduysanız beğeni butonunu tıklamayı unutmayınız. Daha çok kişiye ulaşmamı sağlaması için kanalımın linkini paylaşırsanız sevinirim. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.